Merhaba dostlar, ben Kaya. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi OnePlus genellikle yılda birkaç akıllı telefon duyuruyor. 2019 yılında iki telefon seçeneği sunmuştu. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro. Ayrıca bu telefonun T sürümlerini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise sıra OnePlus 8'de. Haydi OnePlus 8 ile ilgili tüm detaylara beraberce bakıyor olalım. Evet dostlar, 14 Nisan'da OnePlus şirketinin OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun yanı sıra OnePlus 8 Lite'ı da duyurmasını bekliyoruz. OnePlus şirketi OnePlus 8 serisini 14 Nisan'da bir lansmanla kullanıcılarına tanıtıyor olacak. Bu etkinlik çevrim içi olacak ve herkesin lansmanı evden takip edebilmesi için Türkiye saatiyle saat 14'te canlı bir yayın gerçekleştiriyor olacak. Dostlar, bildiğiniz gibi OnePlus 7T ve OnePlus Pro serileri 499 dolardan başlarken 5G modeli ise 899 dolardan satışa sunulmuş durumda. OnePlus 8 serisinin ise aynı fiyattan ya da az bir fiyat farkıyla, fiyat artışıyla satışa sunulmasını bekliyoruz. Ayrıca OnePlus'ın daha uygun bir model sunacağını da düşünüyor. Bu modelin ise Lite modeli olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Dostlar, genel olarak tasarıma değinecek olursak, bildiğiniz gibi OnePlus 7T'nin ekranının üstünde bir su damlası çentiği bulunurken 7T Pro'da kesintisiz bir ekrana izin veren açılır bir ön kamera vardı. OnePlus 8 serisini yakından görenler OnePlus'ın delikli tasarımı kullandığını öne sürüyor. OnePlus 8'in premium bir yapı kalitesinde gelmesini bekliyoruz. Renders'a göre her iki OnePlus 8 modelinin de arka kameraları dikey şekilde konumlandırılmış durumda. Bu durum OnePlus Concept One'da ortaya çıkan ve OnePlus 8'in genel tasarımının muhtemel ipuçlarını sunan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. İnternete sızan bir spek dökümü OnePlus'ın ön panel için Gorilla Glass 6 ile güçlendirilmiş alaşım bir çerçeve kullandığını gösteriyor. Dostlar, ilginçtir ki OnePlus 8'in suya dayanıklılığı IP53 derecesine sahip iken OnePlus 8 Pro'nun suya dayanıklılığı ise IP68 derecesine sahip. Bu adımlarla beraber OnePlus'ın bu alanda hızlanacağına inanıyoruz. Dostlar, renk seçeneklerinden bahsedecek olursak siyah, yeşil ve mavi renkler tercih edilmiş durumda. Fakat şunu söylemek gerekir ki Glow adını verdikleri yeşil renk tercih edilecek bir renk olarak durmuyor. En göz alıcı renk siyah renk olacaktır diye düşünüyoruz. Dostlar, ekran kısmına baktığımda OnePlus 60 Hz ekrana geri dönmeyeceğini, yani yeni cihazların ekran geçiş hızlarının en az 90 Hz olacağını daha önce söylemişti. Bunu bizlerle paylaşmıştı. OnePlus 8 Pro'nun 120 Hz ekrana sahip olduğu söyleniyor. Bu 120 Hz ekran teknolojisi OnePlus tarafından ifade edildiğine göre OnePlus 8 veya OnePlus 8 Pro'dan birinin 120 Hz olmasını beklemek yanlış olmasa gerek. Fakat OnePlus 8'in 120 Hz yerine 90 Hz bir ekranla geleceğini söyleyenler de yok değil. Ayrıca OnePlus panel teknolojisinin performansını HDR Plus teknolojisine uyumlu hale getirerek aynı zamanda MMC çerçeve ekleme teknolojisiyle birlikte her şeyi 120 Hz'e yükselterek videoların daha pürüzsüz bir biçimde izlenmesini sağlamayı amaçlamış. Ayrıca dostlar, her iki telefonda da AMOLED panel söz konusu. Ancak Pro modeli 3140'a 1440 çözünürlüklü 6.78 inç büyüklüğündeki bir ekrana sahipken OnePlus 8 sızıntılara göre 2400'e 1080 çözünürlüğe sahip 6.55 inç büyüklüğündeki nispeten daha küçük bir ekrana sahip olacak. Bir kıyas yapmak gerekirse OnePlus 7T gibi düz bir ekrana sahip olmak yerine hem 8 hem OnePlus 8 Pro'nun kenarlara doğru kavisli bir ekranla gelmesini beklerken muhtemel bir OnePlus 8 Lite modelinin ise düz bir ekranla gelmesi muhtemel görünüyor. Dostlar, telefonun donanım tarafına baktığımızda OnePlus şirketi OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'da Qualcomm Snapdragon 865'i kullanacağını ve 5G özelliklerini
sunacağını ifade etmişti. Türkiye'de halen aktif olmasa da dünyada başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde 5G kullanılıyor. OnePlus 5G'den yararlanmak için tüm bantları destekleyen X55 modemi kullanılacaktır. Dostlar, depolama seçeneklerine baktığımızda standart olarak 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunulurken opsiyonel olarak da 12 GB RAM ve 256 GB'lık bir depolama seçeneği sunulacağı söylentiler arasında. Bu seçenekler şirket tarafından doğrulanmış değil. Fakat OnePlus DDR5 RAM ve UFC 3.0 depolama hızını kullanacağını daha önce doğrulamıştı. Bu da demek oluyor ki daha hızlı bir telefon kullanabiliyor olacağız. Dostlar, en önemli konulardan biri olan pil performansına baktığımızda OnePlus 8'in 4300 mAh batarya kullanacağı bildirilirken OnePlus 8 Pro'nun ise 4510 mAh güce sahip bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Her ikisinin de 30 Watt Warp Charge 30 Ti'yi desteklediği de söylentiler arasında. Ayrıca OnePlus'ın şimdiye kadar kullanmadığı kablosuz şarj özelliğinin de olacağı söylentiler arasında. Ayrıca bunun 30 Watt kablosuz şarj olduğu ve ters kablosuz şarj özelliği olduğu söyleniyor. Yani kendini şarj ederken ayrıca başka bir cihazı da şarj edebiliyor olacak. Dostlar, yazılım tarafına baktığımızda OnePlus 7T serisi Android 10 ile kutudan çıktığı için OnePlus 8 modelleri için aynı yazılım sürümünün kullanılması öngörülüyor. Fakat daha sonra Android 11'e hızlı bir şekilde güncelleme yapmasını da ayrıca bekliyoruz. Evet dostlar, bu videoda anlattıklarımızın tamamı birer öngörü ve beklenti. En doğru bilgileri 14 Nisan tarihinde yapılacak olan lansmanda göreceğiz. İyi günler diyorum, hoşça kalın, esenle kalın dostlar.